Selamun aleyküm. Herkesin günü hayrola. Hatice ile Dikişe Daire hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte oversize, kapüşonlu, kanguru cepli sweatshirt dikimini göstermeye çalışacağım. Elimden geldiği kadar. Kendi beden ölçülerimizle pratik bir şekilde nasıl dikebiliriz onu elimden geldiği kadar anlatmaya çalışacağım. Çalışmaya geçmeden önce kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup yandaki zili de aktif hale getirirseniz yüklediğim tüm videolardan haberdar olabilirsiniz. Ayrıca bizi Instagram'dan Hatice ile hesabından da takip edebilirsiniz. Oradan da isteklerinizi ulaştırabilirsiniz. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şimdi çalışmamıza geçelim. Öncelikle ben arka beden çalışacağım. Kumaşımı şu şekilde 2 kat yaptım. Şöyle 1 santimden de bir çalışma çizgisi belirledim. Üst beden çalışırken beden ölçüsünü, göğüs ölçüsünü baz alarak yapıyoruz. Göğüsü alıyoruz. Artı bolluk payları ekliyoruz. Minimum olarak 8 santim göğüs ölçüsünün üzerine ekliyoruz. Ben burada oversize salaş bir kesim yaptığım için bolluk payını daha çok ekliyorum. Bolluk payı size kalmış. Kumaşınıza göre de hareket edebilirsiniz. Ben burada göğsü 90 aldım. Artı 14 santimde bolluk payı veriyorum. 4'e bölüyorum. 26. Şöyle beden ölçümü 26 olarak işaretliyorum. Arka beden çalışıyorum. Yaka düşüklüğünü 3 santim kapüşonlu yapacağımız için 3 santim veriyorum. Ve yaka açıklığını da daha fazla, normalinden daha fazla veriyorum. 11 santim olarak da yaka açıklığını veriyorum. Düşük kol bir kesim yapacağız. Şöyle omuz düşüklüğünü 4 santim olarak veriyorum, belirliyorum. Omuzum 18 olarak aldım. 4 santimde düşüklük vermiştim. Bu şekilde çiziyorum. Omuz kısmını da belirlemiş oldum. Kol boyumuzdan burada ekstra fazla verdiğimiz 11 santim benim normalde omuz ölçüm. Buna ekstra 7 santim daha verdim. Bu verdiğim 7 santimi de kol boyundan düşeceğim sonra. Göğüs yüksekliğini ortalama olarak 25 olarak aldım ben. Bunu belirlemek için de omuzdan göğüs ucunuza kadar alabilirsiniz. O şekilde belirleyebilirsiniz. Bu hattı da çiziyorum. Hatlarımı belirledikten sonra kol evi rigamla şöyle çiziyorum. Boyunu ben 63 olarak omuz başlangıcından tutuyorum. Şu şekilde 63 olarak alıyorum. Siz boyunu istediğiniz şekilde belirleyebilirsiniz. Boyunu da belirledim. Normalde salaş bir kesim yaptığımız için bel oyuntusu vermeyeceğim. O yüzden düz bir şekilde iniyorum. Şimdi bir dikiş payı vererek kesimimizi yapıyoruz. Bu şekilde arka bedenin kalıbını çıkardık. Bunu ön bedende de referans olarak kullanacağız. Ön bedenleri çalışıyorum şimdi. Kumaşım yine 2 kat kumaş katı bölümü. Kumaşım 2 kat. Orta kısmını kumaşımın kumaş katı bölümüne getiriyorum, yerleştiriyorum. Arka bedeni ön bedene de referans olarak kullanıyorum. Aynı şekilde çıkarıyorum. Sonra farklılıklarını belirleyeceğim. Önden bir 5 santim daha açıklık, düşüklük yapıyoruz. Şu şekilde yuvarlıyorum.
Dikiş payı bırakarak kesiyorum. Ayrıca omuzdan 1 santim bir düşüklük yapıyoruz. De kol evlerinden 0,5 santim girme yapıyoruz. Parçalarımız da hazır. Şimdi kol bölümlerini geçeceğiz. Burada kol için kol evini referans alıyoruz. Şöyle 22 santim olarak kol evim, kolumuzun genişliğini, kol evini referans alarak belirliyoruz. Şöyle 22 santim olarak belirliyorum. Kumaşımı ayarladım. Benim kumaşım bu şekilde 4 kat şekilde yapacağım şekilde çıkmadığı için kumaşımı bu şekilde değerlendireceğim. Siz 4 kat şeklinde kumaşınızı yapın. Kumaşım 2 kat benim ama siz 4 kat şeklinde yapabilirsiniz kumaşınızı. Çalışma çizgisi belirledim. 4 santim bir düşüklük yapacağım. Kolumuz bizim 22 santimdi. Kolumu ben 50 aldım. Artı ribana yapacağım. Omuzu düşük çalıştığımız için omuzun artı 11 santim artı 7 santim daha vermiştik. 7 santimi şimdi kol boyundan düşüyorum. Artı ribanası var. Siz de bunu bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Kol boyunuzu, omuzunuzu. Bilek kısmını 13 olarak belirledim. Burada yine dokuma yönünün çizgisine dikkat ediyorum. Kolun dönmemesi için. Kolumu şu şekilde yerleştiriyorum. Benim kumaşım bu şekilde kurtarıyor. Kumaş katını denk getiriyorum. Şu şekilde yerleştiriyorum. Benim 0'a 0 bir şekilde aynı şekilde diğer kolumu da çıkarmış olacağım. Kollarımı bu şekilde de ayarlamış oldum. Şimdi kapüşon ve cep kısmının da ayarlamasını yapacağım. Cebimiz için ben kumaşımı şu şekilde ayarladım. Ortadan bir referans çizgisi çektim. Bu çizgiyi çekmeyebilirsiniz de şöyle kumaşınızı 2 kat şeklinde yapıp tek tarafında çalışıp iki tarafı birden de çıkmış olacak. Ben ekranda daha açık, daha net anlatabilmek için bu şekilde çizgimi çektim. Referans çizgimi belirledim. Bu kısımdan da bir çalışma çizgisi çekiyorum. Öncelikle boyunu belirliyoruz. Boyunu 25 santimi geçirmeyin. Ben şöyle 24 santim olarak boyunu belirliyorum. Altın genişliğini 36 santim olarak alıyorum. Çizgiyi de çekmem. Her iki tarafa eşit bir şekilde de dağıtmış oluyorum. Üst kısmın genişliğini ise 26 olarak alıyorum. 26 13 yapar, yarısı iki tarafa eşit bir şekilde dağıttım. Bu hatları çiziyorum. Alt kısmı da zaten çizgimi referans çizgisi olarak belirtmiştim. Şimdi şu kısım
Bu kısmı meyilli de yapabilirsiniz, düz şekilde de yapabilirsiniz. Bu kısmı da 10 santim olarak geçirmeyin. Ben 8 olarak alıyorum. 10 santime kadar çıkabilirsiniz. Bu hattı da belirliyorum. Şimdi bu iki çizgiyi birleştireceğim. Cebimiz bu şekilde çıkmış oldu. Şu kısımlarda çift dikiş yapacaksanız bu kısımları 2 santim civarında dikiş payı olarak bırakın. Biraz fazla bırakın. Alt ve üst kısımlar için 1 santim yeterli geliyor. Dikiş paylarını bırakarak kesiyoruz. Cebimizi kestim. Cebimizin şekli bu şekilde. Kapüşon çizimine geçiyoruz. Kapüşonumuzun ölçüsünü neye göre belirleyeceğiz? Kapüşonumuzun ölçüsünü çıkardığımız ön ve arka bedenin yaka açıklık bölümlerinin uzunluklarıyla belirleyeceğiz. Arka yakaların şu şekilde alıyorum. (12-24) yapar arkalar. Ön yakaların açıklığını da şu şekilde ölçüyorum. 14 yapar. Bu da 28 yapar. Toplamında yakalarımızın 52 santim ölçüsü. Ve arka yakaların uzunluklarını belirleyerek kapüşonumuzun ölçüsünü buluyoruz. Bizim toplamda yaka ölçümüz 52 santimdi. Burada yarısı 26 yapar. Ben de bir tane yandan bir de üstten referans çizgisi çektim. Şimdi enimizi 26 olarak belirliyorum. Ben tek kumaşla çalışıyorum. Çift taraflı kapüşonu yapacağım. O yüzden 4 tane aynı şekilden olması gerekiyor. Siz kumaşınızı 4'e katlayıp o şekilde tek bir şekilde de ölçü alabilirsiniz. Boyunu da şu şekilde 33 olarak alıyorum. Şuradan 3 santimini ovallik için bırakıyorum. Yani kapüşonumuzun arka kısmı bizim aslında 30 santim oluyor. Şu şekilde işaretleyeyim. Buradan kapüşonumuz düz bir şekilde gelmiyor. Meyilli bir şekilde geliyor. Şu kısmı ben çizeyim. Daha net anlaşılsın. Şu kısımdan bir 5 santim daha meyil veriyoruz. Şuradan bir meyilli şekilde geleceğiz. Buradan ölçümüzü belirtmiştik. Benim kumaşım anca yeteceği için fazla dikiş payı bırakmadım. Şu şekilde düz bir şekilde geliyorum. Burası biraz formu size kalmış. İstediğiniz şekilde yuvarlayabilirsiniz. Bu kısımda pat vermeyeceğim. Sade bir dikiş payı bırakacağım. Çünkü ben çift taraflı yaptığım için sadece dikeceğiz. Pat kısmı direkt dikiş kısmıyla birlikte kendiliğinden oluşmuş olacak. Eğer tek taraflı yani 2 tane bundan çıkarıyorsanız o zaman pat kısmı şöyle 2 santim daha fazla kısım bırakın. Ben sadece bir dikiş payı bırakarak kesiyorum. Parçamızı çıkardım, ben bir tarafını kapüşonun çıkardım. Bu şekilde ölçümü aldım. Siz eğer 2 kat ya da 4 kat şeklinde katlayacaksanız normal şekilde katlayabilirsiniz. Eğer bu şekilde bir parçasını çıkarıp diğerlerini kalıp olarak kullanacaksanız burada yapmanız gereken temiz yüzlerin birbirine bakması, yani yüz yüzüne baktıracak şekilde yerleştirin. İkisini de aynı şekilde böyle yüzler birbirine bakmadan yerleştirip keserseniz bir tarafın düz bir tarafın ters olduğunu göreceksinizdir.
tek parçalı kesimlerde buna dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer kumaşınız bütün 4 kat veya 2 kat şeklinde katlıyorsanız bu sorun zaten olmayacaktır. Dört parçamı da şöyle iki parçalar birbirinin yüzüne bakacak şekilde kestim. Şu şekilde kaldırıyorum. Şurada da bir püf noktası daha var bunda. Kapüşonun şöyle dikilecek. Burada bu şekilde dikilecek. Birini iç tarafa yerleştireceğiz. Biri dışta olacak. Dışta olanı bir tık daha geniş olması, iç kısımda kalacak olanın da bir tık dar olması, yani bir tık daha küçük olması gerekiyor ki içinde potluk oluşturmasın. Ben şöyle küçük bir kısım içte kalacak olan parçalarda bir daraltmaya gidiyorum. Bunu astar kısımlarında herhangi bir şey yaparken de bu şekilde düşünebilirsiniz. İç kısım olarak yazıyorum. Bu iç kısımlar, bunlar dış kısımlar. Şimdi ribanaların da kesimini yapalım. Kesimi bitirmiş olalım. Ribanasını ben 15 santim olarak kumaşımı ayarladım. Siz bir tık daha küçük de alabilirsiniz. Bunu 2 kat şeklinde katlayıp bu ölçüye getiriyoruz. Ben 15 olarak aldım. Şöyle aldım. Hatlarımı çiziyorum. Hattımı çizdim ve kesiyorum. Kumaşımızın genişliğini ben 15 santim olarak aldım. Şu şekilde ikiye katlanacak ve ribananın uzunluğunda ne kadar almamız gerekiyor derseniz şöyle üst bedeni baz alıyoruz. Bedenin etek ucunu şöyle tutuyorum. Benim bu tarafı dikişsiz olacak. Tek tarafla dikiş ama iki tarafı da dikişli yapabilirsiniz. Dikiş paylarını da hesap ederek, benim burada dikiş payım olmadığı için bu kısmın 1 santim tutarak üst kısmın dikiş payını hesap ederek şu şekilde 4 santim olarak bıraktım. 4 santim kısa kestim ana kumaşımı. Bu tarafım benim dikişsiz olacağı için bu tarafı sıfırdan tutup bu tarafın dikiş payını bıraktım. Ama burayı da kesebilirsiniz. İki tarafında aynı şekilde dikişe denk getirerek bu şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi kolların ribanasına geçelim. Burada bizim baz almamız gereken kol ölçümüz, kol bilek ölçümüz. Bileğimizin ölçüsünden şöyle yerleştiriyorum. İki tarafı da kumaş katı tek taraflı dikişli olacak. Bunu şu şekilde 3 santim kısa keseceğiz ribanamızı. Şöyle 2 kat yaptım. Kolda keza öyle. Bu şekilde 3 santim kısa alıyoruz ama kumaşınıza göre hareket etmeniz gerekiyor. Ribanalık daha esnek kumaşlarda daha da kısa. Mesela 3 aldım, 4 alabilirsiniz. Şimdi bunu bu şekilde ben 3 santim olarak düşerek kesiyorum. Kolumuz şu şekilde olacak. Şöyle yerleştirdiğimiz zaman bu şekilde hal alacak. Bunu bu şekilde dikeceğiz. Kesimleri bitirdikten sonra dikim aşamalarına geçiyoruz. Öncelikle ben ön bedene cebi ekleyerek başlayacağım. Ön bedenimizde tam ortasının işaretini aldım ön bedenimizin. Cebimizin de zaten ben ilk çalışırken aynı şekilde bir işaret alarak çalışmayı sağlı sollu dağıtmıştım. İlk yapmamız gereken cep açıklık bölümünün dikişini dikmek, her iki kenardan da. Zaten burayı çift dikiş yapacağımız için fazla bırakmıştık dikiş payını. Bu iki dikişi yapıp sonra cebi ekleyeceğiz. Baskı dikişi uygulayacağım için adım uzunluğunu, dikiş adım uzunluğunu 3,5'a çıkarıyorum. Bir dikiş uyguladım. Tekrar bir dikiş daha uygulayacağım. Bu yöntemi çift iğne kullanarak da yapabilirsiniz.
Şimdi yerleştireceğiz. Hem cep bölümünde hem de ön bölümde ben tam ortasını işaretledim. Üst üste getiriyorum. Şöyle alt kısımda sıfırdan yerleştireceğiz. Alt kısmı katlamayacağım. Çünkü bu bölüme ribana gelecek. Buradan dikişle temizlenecek. Şu kenar bölümlerini şöyle düz de çıkabilirsiniz. Şu şekilde yapıp şu şekilde meyilli de çıkabilirsiniz. Ben hafif bir meyilli çıkıyorum. Göz ayarı yaptım bunu. Altta 1 santim kısaltırsınız yukarı doğru. İğneliyorum. Bu tarafı da aynı şekilde yapıyorum. Üst kısmımızı da zaten çizgimi belirtmiştim. Direkt içeri doğru kıvırıyorum. Böylece yerleştirmiş olduk. Buradan bir dikiş, şuradan bir dikiş, şuradan bir dikiş. Şu sıfıra yakında bir dikiş atacağım. Bozulmaması için. Şimdi beden birleştirmesine geçiyoruz. Ön bedenimizi, kanguru cebimizi ekledik. Şimdi arka bedeni de ön bedenin yüzü yüzüne temiz yüzler içte kalacak şekilde yerleştiriyoruz. Burada öncelikle yapmamız gereken omuz dikişlerini dikmek. Omuz dikişlerini yaptıktan sonra zikzak ayarıyla da temizlemesini yaptım. Şimdi kol birleşimine geçiyoruz. Orta tepe noktasını işaretledim. Şu şekilde tutuyorum ve iğneliyorum. Eklemesini yapıyoruz. Diğer tarafı da aynı şekilde yaptım. Makinede bu kısımları dikiyoruz. Kol ve beden birleştirmelerini yaptık, diktik ve overlockla da temizledik. Ben zikzak ayarıyla yapıyorum makinenin. Şimdi şu şekilde tutuyoruz. Ben ayrıca bütün dikişlerimi diktikten sonra ütüyle açıyorum. Çünkü bunu diktikten sonra bu kadar kolay net bir şekilde ütü yapamayacağız. Burada dikkat etmemiz gereken şuradaki dikişi dikişe denk getirmek. Kol ucundan başlayarak etek ucuna kadar olan kısımları dikiyoruz her iki tarafta da. Dikişlerimizi de yaptıktan sonra şimdi yaka ve ribana kısımlarına geçmiş olacağız. Şurada kolda dikkat edilmesi gereken kısım dikişi dikişe getirmek diyordum. Bu şekilde olacak. Kesimde biz iç kısımları birer santime yakın şu kısımdan daraltmıştık. İçte kalan kısmın pot durmaması için. Şimdi bu kısımları, bu iç olan kısım şu şekilde iğneleyip şuradaki dikişlerini yapıyoruz. Şu iğnelediğim arka kısmın şuradan başlayarak şuraların dikişlerini yapıyoruz. Dikişlerimi diktim. Temizlemesini de yaptım. Şimdi şuradan döndürerek şu dikişleri ütüde açıyoruz. Ütüyle dikişlerimi de açtırdıktan sonra şimdi iç kısmı belirtmiştim. Şöyle temiz yüzler içte.
Bunu da aynı şekilde yüzü yüzüne baktırıyorum. Şu tepe noktalarını iğnelemeye başlıyorum. Dikişi dikişe denk getirdim. İğneledim ben. Şimdi bu kısmın dikişini de yapıyoruz. Birbirine eklemiş olacağız. Bu dikişi de yaptıktan sonra şöyle döndürüp diktiğimiz dikişi de ütüde açıyoruz tekrar. Bu kısmın dikişlerini de açtırdıktan sonra şimdi burada 2 santimden şu şekilde bir dikiş, baskı dikişi uygulayacağız. Baskı dikişinde de dikiş adım uzunluğunu 3,5'a alıyorum. 2 santimden baskı dikişini uyguluyorum. Baskı dikişini uyguladıktan sonra şimdi arka ortasına, yakamızın arka ortasına ve ön ortasına işaretler aldım. Şurada kapüşonumuzun dikişli orta kısmını arka ortasına denk getirerek iğneliyorum. Ön kısımda da direkt tam ortasına değil de baskı dikişlerinin olduğu kısım ortasını getiriyorum. Üst üste yerleştirmiş olacağım. Diğer tarafı da yerleştirirken. Bunu bu şekilde iğneliyorum. Diğer kısmı da şu şekilde getiriyorum. Bu tarafta da aynı işlemi yapıyorum. Şu şekilde olacak. Yaka bölümünü iğneledikten sonra dikiyoruz ve temizlemesini yapıyoruz. Sonumuzu ekledikten sonra şu şekilde şuradan bir çıma dikişi geçiyoruz. 2 milimden bir çıma dikişi geçebilirsiniz. Şu şekilde baskı dikişini de uyguladık. Şimdi ribanalar bölümüne geçiyoruz. Ben 15 santim olarak kumaşımı ayarladım. Şu şekilde ikiye katlanacak ve ribananın uzunluğunda ne kadar almamız gerekiyor derseniz şöyle üst bedeni baz alıyoruz. Bedenin etek ucunu şöyle tutuyorum. Benim bu tarafı dikişsiz olacak. Tek tarafla dikiş ama iki tarafı da dikişli yapabilirsiniz. Dikiş paylarını da hesap ederek benim burada dikiş payım olmadığı için bu kısmın 1 santim tutarak üst kısmın dikiş payını hesap ederek şu şekilde 4 santim olarak bıraktım. 4 santim kısa kestim bana kumaşımı. Şimdi kolların ribanasına geçelim. Burada bizim baz almamız gereken kol ölçümüz, kol bilek ölçümüz. Bileğimizin ölçüsünden şöyle yerleştiriyorum. İki tarafı da kumaş katı tek taraflı dikişli olacak. Bunu şu şekilde 3 santim kısa keseceğiz ribanamızı. Şöyle 2 kat yaptım. Kolda keza öyle. Bu şekilde 3 santim kısa alıyoruz ama kumaşınıza göre hareket etmeniz gerekiyor. Ribanalık daha esnek kumaşlarda daha da kısa. Mesela 3 aldım, 4 alabilirsiniz. Şimdi bunu bu şekilde ben 3 santim olarak düşerek kesiyorum. Ribanalarımızı kesip hazırladıktan sonra şimdi etek ucuyla başlıyorum dikime. Öncelikle ribanamızı şuradan şu dikişini benim tek taraflı dikiş. Eğer isterseniz şu tarafı da kesip iki taraftan da dengeli bir şekilde dikişi dikişe getirerek o şekilde de dikebilirsiniz. Ben tek tarafta dikiş bırakıyorum. Öncelikle şu dikişimizi yapıyoruz. Diğer kenarı da ben işaretliyorum tek dikişli olduğu için.
İlk önce yapmam gereken şurada dikişi dikişe denk getireceğim. Bu kısma dikkat ediyorum. Bu kısmı ayarladıktan sonra bu kısımda işaret aldığım kısımla sizin dikişli olursa burada da aynı şekilde dikişi dikişe getirip iğneliyoruz. Kol ribanalarımızı da hazırlamıştık. Öncelikle şu dikişlerini bunların da dikeceğiz. Kol ribanalarını da bitirdim. Şu şekilde. Bahsettiğim dikişi dikişe getirin kısmı bu şekilde oluyor. Buna dikkat ediyoruz dikimlerde. Etek ucuna da bir baskı dikişi uygulayacağım. Şu kısımdan 2 milimlik bir baskı dikişi uyguluyorum. Baskı dikişlerinde şu kısım ribanaya doğru değil de üst tarafa bakacak ki baskı dikişini burada üst kısımdan bu şekilde uygulayabilelim. Çalışmamı tamamladım. Çalışmamın son şekli bu şekilde. Bu çalışmanın cep bölümünü ayrı, ribanalar bölümünü ayrı, kapüşon bölümünü ayrı, çizim bölümünü ayrı videolar halinde yayınladım. Arzu eden arkadaşlar o şekilde de bakabilir. Umarım faydalı bir çalışma olmuştur. Yapmak isteyen, denemek isteyen arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.